İsrail, Batı Asya'da yer alan bir Orta Doğu ülkesi. Güneydoğusu Akdeniz, kuzeyi ise Kızıldeniz'e çevrili ülkenin komşuları Lübnan, Suriye, Ürdün, Mısır ve Filistin. Ankara kadar bir yüz ölçüme sahip İsrail küçük bir ülke. En kuzeyinde yer alan şehri Metula'dan en güneyindeki şehre Eylat'a arabayla 5,5 saat. İsrail, Türkiye'nin 1 saat gerisinden gelmekte. İki ülke arası uçuş süresi ise 2 saat. İsrail'e seyahat etmek isteyen Türkiye vatandaşlarının vize alması gerekir. Pasaportlarında İsrail'e giriş çıkış damgaları olanlar İran, Kuveyt, Libya, Lübnan, Suriye, Sudan, Suudi Arabistan ve Yemen'e giremezler. Bu nedenle talep edilmesi halinde İsrail vizesi pasaporttan ayrı bir kağıda basılabilir. Dünyada hiçbir din Yahudilik, hiçbir toplumda Yahudiler kadar tartışılmamıştır. Yine İsrail ve Filistin halkı gibi birer avuç insanın, Filistin gibi küçücük bir toprak parçası için verdikleri uzun ve sert mücadeleye dünya tarihi boyunca nadir rastlanır. Bu sorunların sebebini anlamak için İsrail'in ve Yahudiliğin tarihine inelim. İnanışa göre M.Ö. 1750'li yıllarda Allah bir putperest ailenin oğlu olan ve Fırat Nehri'nin kıyısında yaşayan İbrahim'e memleketinden ayrılıp kutsal topraklara gitmesini söyler. O kutsal topraklar Sami topluluklarının yaşadığı Kenan ülkesidir. Allah Hazreti İbrahim'le yaptığı anlaşmayla onu dini gerçekleri tüm kavimlere yaymak için seçer ve Filistin topraklarını ona ve kavmine vaat eder. İşte vaat edilmiş topraklar mevzusu buradan gelir. Hazreti İbrahim'in soyundan gelen İbraniler ise kendilerini Tanrı'nın seçilmiş kavmi olarak görür ve üstün olduklarına inanırlar. Hazreti İbrahim'in torunu Hazreti Yakup'un adı, Allah tarafından ilahlarla mücadele eden anlamına gelen İsrail'le değiştirilir ve çocuklarına da İsrailoğulları denir. İşte İsrail adı da buradan gelir. Hazreti İbrahim ve onun soyundan gelen İbranilerin uzun yıllar yaşadığı bu topraklarda büyük bir kıtlık ve kuraklık çıkar. Bu nedenle İsraillerin birçoğu Mısır'a gider. Mısır firavunuysa zamanla zenginleşen İsrailleri tehdit olarak görür ve köle yapar. İsrailoğulları Mısır'da tam 400 yıl köle olarak kalır. Ta ki Hazreti Musa gelene kadar. Milattan önce 1200'lerde Hazreti Musa liderliğinde Mısır'dan ayrılarak kölelikten kurtulan İsrailliler yeni bir yurt kurmak için vaat edilmiş kutsal topraklara doğru yola çıkar. Ama burayı yurt edinmek için gelen bir deniz kavmi olan antik Filistinlilerle karşılaşırlar. Yine farklı bölgelerde yerli ve çeşitli kavimler yaşamaktadır. İsrailoğulları Filistler ve yerli kavimlerle savaşarak birçok bölgeyi ele geçirir ve İsrail krallığını kurar. Daha sonra Hazreti Davut Kudüs topraklarını da ele geçirerek Kudüs'ü İsrail krallığının başkenti ve dini merkezi yapar. Hazreti Davut'un ölümünden sonra İsrail'in kralı oğlu Hazreti Süleyman olur. Hazreti Süleyman Kudüs'te Yahudiliğin kıblesi olarak kabul edilen Süleyman Mabedi'ni yaptırır. Günümüzde Süleyman Mabedi'nden geriye yalnızca ağlama duvarı olarak kabul edilen tek bir duvar kalmıştır. Süleyman'ın ölümünden sonra kimin kral olacağı konusunda anlaşamayan İsrail ikiye bölünür. Kuzeydeki krallık Asurlular, güneyde yer alan İsrail krallığı ise Babililer tarafından işgal edilir ve Yahudiler Babil'e sürülür. İşte Yahudilerin göçe zorlandıkları dağılma dönemleri burada başlar. Daha sonra Persler Babilleri yenerek Yahudilerin bu topraklara dönmesine yardım eder. Yeniden devlet kuran İsrail, bu sefer de Yunanların, sonrasında da Romalıların işgaline uğrar. Bu dönemde Kudüs'te Hazreti Meryem'in oğlu Hazreti İsa dünyaya gelir. Hazreti İsa soyu itibariyle Yahudidir. Mesih olduğunu söyleyen Hazreti İsa, Tanrı'nın mesajını iletmeye başlar. Ama Romalılar Hazreti İsa'yı tutuklar. Onları Romalıların zulmünden kurtarmak için Mesihlerini bekleyen Yahudiler, bekledikleri alametler o dönemde gerçekleşmediği için İsa'nın Mesih olduğuna inanmazlar. Ve Hazreti İsa bir havarisi olan Yahudi din adamının ihanetiyle de Romalılar tarafından çarmıha gerilir. Hristiyanların Hazreti İsa'nın ölümünden sorumlu tuttukları Yahudilere karşı yıllarca sürecek kinleri bu olayla başlar. Filistin toprakları Roma egemenliğindeyken başta Yahudilere iyi davranılsa da tekrar bağımsız olmak isteyen Yahudilerin isyanı sonucu bu durum değişir. Bu olaylardan sonra Yahudiler bölgeden göç etmeye zorlanır ve farklı ülkelere sürülür. Yahudiler için sürgün yılları başlamıştır ve en çok Avrupa ülkelerine göç ederler. Büyük bir kısmı da Arap topraklarına göç eder. İslamiyet'in doğuşu Yahudiler için yeni bir dönemin başlangıcı olur.
Hazreti Muhammed Yahudilerle yaptığı anlaşmalarla birlikte Yahudilerin dini inançların serbestçe yaşamasını sağlamış ve birçok haklarını koruma altına almıştır. Uzun yıllar Arap ve Hristiyan toplumların egemenliğinde kalan Filistin toprakları 1517 yılında Osmanlı kontrolüne girer ve böylece 400 yıllık Osmanlı hakimiyeti başlar. Kudüs Osmanlı zamanında barış ve huzur içinde yönetilir. Filistin topraklarındaki Yahudi varlığı ve kültür de yeniden yeşerir. Hristiyanların geçmişten gelen olayları bütün Yahudilere mal etmesiyle Avrupa ve Amerika'da büyük bir Yahudi düşmanlığı başlar. 1492 yılında İspanya Krallığı Yahudileri topraklarından kovar. Kendi dininden olmayanlara tahammülsüz olan İspanya, o dönemde Müslümanlara da aynı muameleyi yapmıştır. Bu dönemde Osmanlı Padişahı II. Bayezid, zor durumdaki Yahudileri Osmanlı topraklarına kabul eder. Anadolu'ya göç etmeye başlayan Yahudiler en çok Selanik bölgesine yerleşir ve dinlerini özgür bir şekilde yaşamaya devam ederler. Ve İsrail ve Türkiye'nin yıllarca sürecek iyi ilişkilerinin temelleri burada atılır. İspanya'dan kovulan 90.000 Seferat Yahudisi, Osmanlı toprakları da dahil olmak üzere farklı yerlere büyük bir göç yaşar. Yıllarca ezilen, ikinci sınıf vatandaşlığı gören ve öldürülen Yahudiler, İsrail'de kendilerine ait bir devlet kurma düşüncesiyle Siyonizm etrafında birleşmeye başlar. Kudüs anlamına gelen Siyon kelimesinden oluşan Siyonizm, tarihi Filistin topraklarında tüm Yahudileri toplayarak bir Yahudi devleti kurma ideolojisidir. Siyonizmin kurucusu Theodor Herzl, 1902 yılında II. Abdülhamit'ten Osmanlı'nın borçlarını ödemeleri karşılığında Filistin'in bir parçasına yerleşme izni talep eder. Ancak talebi reddedilir. Hatta Herzl'in anılarında Siyonizmin amacına ulaşması için Osmanlı'nın dağılmasını beklemeliyiz dediği söylenir. 1917 yılında Filistin topraklarındaki 400 yıllık Osmanlı hakimiyeti son bulur ve İngiliz kuvvetleri bölgeyi ele geçirir. İngilizler Siyonizm fikrine sıcak bakmaktadır. Fikir, Orta Doğu'da bir Yahudi devletinin var olmasının dayanak oluşturacağını düşünen Amerika Birleşik Devletleri tarafından da desteklenir. 1930'larda Almanya'da başlayan, Polonya, Avusturya ve Çekoslovakya gibi Doğu Avrupa ülkelerine yayılan Yahudi nefreti acımasız bir hal almaya başlar. O zamanlar Avrupa'daki Yahudi nüfusu 9 milyon civarıdır. Almanya'da iktidara gelen Nazi rejimiyle başlayan Yahudi soykırımında çoğunluğu toplama ve imha kamplarında olmak üzere 6 milyon civarında Yahudi katledilir. Yahudiler için Siyonizm artık tek çaredir. Ama İngilizler Arapları bağımsızlık sözüyle Osmanlı'nın karşısına yanına çekerken aynı zamanda Yahudilere de vatan sözü vermiştir. Filistin topraklarına büyük bir Yahudi göçü başlatılır. Sloganları ise topraksız bir halka halksız bir toprak yerleştirmektir. Ama Filistin toprakları halksız değildir. 1917 yılında 750 bin kişilik nüfusun 570 bini Arapken sadece 75 bini Yahudidir. Yahudi sayısı 1947'de 650 bine kadar yükselir. Bağımsızlık sözü verilen ve Yahudileri istemeyen Araplar ayaklanır ve Yahudi ve Arap çatışmaları başlar. İkinci Dünya Savaşı ile beraber Almanya ile çatışma durumu olan İngiltere, stratejik konumu ve petrol gibi sebeplerle Arapları karşısına almak istemez ve Beyaz Belge'yi yayınlayarak Yahudi devletinin kurulmasının İngiliz siyasetinin bir parçası olmadığını ve Araplar ve Yahudilerden oluşan iki toplumlu bağımsız Filistin devletinin kurulmasını, Yahudi göçünün de durdurulmasını önerir. Bu belgeyi kara belge olarak adlandıran Siyonistler anlaşmayı kabul etmez. Çatışmaların artmasıyla işin içinden çıkamayan İngiltere, 1947'de Birleşmiş Milletler'e başvurarak Filistin sorununun gündeme alınmasını talep eder. Birleşmiş Milletler uzun incelemeler sonucunda iki tasarı hazırlar. İlk görüş Filistin'de bağımsız bir Yahudi devleti, bağımsız bir Arap devleti ve Kudüs'te Birleşmiş Milletler gözetimi altında uluslararası bir bölge kurulmasıdır. İkinci öneri ise bağımsızlık yerine Filistin'de Yahudi ve Arap topluluklarından oluşan, başkenti Kudüs olan federatif bir Filistin devletinin kurulmasıdır. Yahudiler iki ayrı devlet kurulması fikrine olumlu yaklaşır. Araplar ise iki teklifi de reddeder. Birleşmiş Milletler'in oylamasıyla iki ayrı devletin kurulması kararı kabul edilse de Araplar planın durdurulması için gerekirse savaşacaklarını ilan eder. Manda yönetimi altında devam eden Arap-Yahudi çatışması Birleşmiş Milletler'in kararıyla daha çözümsüz hale gelir. İngiltere ise 15 Mayıs 1948'de Filistin'i sorunlu halde bırakarak topraklardan çekilir ve iki toplum baş başa kalır. Yahudiler 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'ni ilan eder. 15 Mayıs'ta yürürlüğe giren karar, Filistinliler tarafından El Nakba yani felaket günü olarak anılır.
İsrail Devleti'nin ilanından 11 dakika sonra devleti tanıyan ilk ülke Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu, İsrail'in uluslararası alanda tanınmasının da yolunu açar. Ülke bir gün sonra Guatemala, 18 Mayıs'ta da Sovyetler Birliği tarafından tanınır. Hiçbir Arap ülkesi İsrail Devleti'ni tanımaz. Suriye, Mısır, Ürdün, Lübnan ve Irak askerleri birlikte harekete geçerek İsrail'e savaş açar. Ve bu ilk savaşta İsrail ve Arap devletleri arasında yıllarca sürecek savaşların fitili ateşlenir. Bu savaşın kazananı İsrail olur ve Filistin toprakları İsrail, Ürdün ve Mısır arasında paylaştırılır. Gazze Mısır'a verilirken Kudüs'ün kontrolü ise İsrail ve Ürdün arasında bölünür. En çok toprak kazanan ülke İsrail olur. Filistinliler ise Birleşmiş Milletler'in sunduğu ilk planda yer alan toprakları bile kaybeder. 1964'te Kudüs'te Filistin Kurtuluş Örgütü kurulur ve Arap devletleri tarafından tanınır. İsrail ve Arap komşuları arasında artan gerginlik 6 gün savaşlarına yol açar. İsrail, Mısır'dan Gazze ve Sina Yarımadası'nı, Suriye'den de Golan Tepelerini alır. Ürdün güçlerini de Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ten çıkarır. Bu savaşta İsrail kontrolündeki topraklar 2 katına çıkar. Mısır ve Suriye daha sonra topraklarını geri almaya çalışsa da başaramaz. 1979 yılında İsrail ve Mısır Barış Antlaşması imzalar. Bu anlaşmayla İsrail Sina Yarımadası'nı Mısır'a geri verirken, Mısır ise İsrail'i tanıyan ilk Arap ülkesi olur. İsrail 1980 yılında da Kudüs'ün tamamını başkent ilan eder. Bu savaşlar ve paylaşımlar esnasında zorunlu göçe maruz kalan Filistinlilerin gidecekleri bir yurtları kalmaz. Filistinli militanlar İsrail'e saldırılar düzenlerken Filistin halkı da protestolar gerçekleştirir. Yani iki toplum arasındaki savaş hala durmamıştır. Ve iki taraf için de kanlı eylemler ve çatışmalar bir türlü son bulmadan devam eder. Sonunda 1993'te Norveç'te yapılan Oslo Barış görüşmeleriyle önemli adımlar atılır. Filistinliler Gazze ve Batı Şeria'nın bazı noktalarından çekilmesi şartıyla İsrail Devleti'ni tanımayı kabul eder. 1994'te de Filistin Ulusal Yönetimi kurulur. 1995'teki 2. Oslo Barış Antlaşması'yla Batı Şeria 3 bölgeye ayrılır. Batı Şeria'nın %7'sini oluşturan A bölgesi Filistin idaresine, %21'ini oluşturan B bölgesi Filistin ve İsrail ortak kontrolüne, geri kalan C bölgesi ise İsrail kontrolüne bırakılır. Bu anlaşma günümüzde de geçerlidir. Anlaşma sonrasında İsrail Başbakanı Yitzhak Rabin, bir aşırı dinci Yahudinin suikastı sonucu 4 Kasım'da öldürüldü. Bu barış görüşmeleri de iki toplum arasındaki sorunları ve çatışmaları bitirmedi. İsrail 2002 yılında Batı Şeria'nın tamamını yeniden işgal etti ve Gazze'de 2007 yılından beri karadan ve denizden abluk altında. Gazze şeridine karadan girişlerin büyük bir bölümü, deniz ve hava sahasının kontrolü de dahil tamamen İsrail'in elinde bulunuyor. Gıda ve tıbbi malzeme gibi birçok mal İsrail üzerinden kontrol sağlanarak Gazze'ye ulaşıyor. Mayıs 2010'da bazı Türk aktivistlerin ve Özgür Gazze Harekatı'nın organizesiyle Filistin'e yardım getiren Mavi Marmara gemisi, İsrail sahili yerine direkt Gazze sahil şeridine girdi. İsrail askerleri Mavi Marmara gemisine baskın yaptı ve saldırıda 10 Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Bu saldırı Türkiye ve İsrail ilişkilerini kopma noktasına getirdi. İsrail olaydan sonra Türkiye'den özür diledi ve hayatını kaybedenler için tazminat ödemeyi kabul etti. İsrail şu an parlamenter sistemle yönetilen bir cumhuriyet. İsrail teknoloji ve bilim merkezi olarak Tel Aviv'i, başkenti olarak ise Kudüs kabul ediyor. Ancak Kudüs'ün başkenti Birleşmiş Milletler ve birçok ülke tarafından tanınmamakta. Amerika Birleşik Devletleri ise 2017 yılında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı ve 2018 yılında da Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. 850 binden fazla nüfusa sahip şehirde 316 bin Filistinli yaşarken nüfusun geri kalanını ise Yahudiler oluşturuyor. İsrail'in nüfusu yaklaşık 9 milyon kişi. Etnik olarak nüfusun %75'i Yahudi, %21'i ise Arap. İbranice ülkenin resmi dili. 3000 yıllık bir tarihe sahip İbranice dünyanın en eski dillerinden biri. Arapça da bölgesel olarak tanınan bir diğer dil. İsrail'de din ve ırk iç içe geçmiştir. Yahudi kelimesi hem dini hem de ulusal bir terim olarak kullanılır. Ülkenin %75'e yakını Yahudi, %17,7'si Müslüman, %2'si Hristiyan, %1,6'sı ise Dürzi. İlk semavi din Yahudiliktir.
Yahudilikte dinlenme ve ibadete ayrılan, Şabat olarak adlandırılan bir gün bulunur. Şabat, Cuma günü gün batımı ile başlayıp, Cumartesi günü gün batımı sonrasına kadar devam eder. Şabat günü çalışmak dini olarak yasaktır ve Cuma akşamları ailece Şabat yemeği yenir. Bu nedenle ülkede Cumartesi günleri İsraillere ait toplu taşıma araçları çalışmıyor. Süleyman Mabedi'nden geriye kalan tek duvarsa kutsal bir mekan olarak kabul ediliyor. Yahudiler ağlama duvarı olarak bilinen bu duvarın önünde ibadet ediyorlar. Domuz eti İslamiyet'te olduğu gibi Yahudilikte de yasak. İsrail'in toplumuna ve yaşantısına bakarsak, Avrupa, Amerika ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın dört bir yanından İsrail'e gelen Yahudiler, yaşadıkları ülkelerden kaynaklı değişik kültürel özelliklere sahip olsa da kendi içlerinde oldukça bütünleştirici bağlar oluşturmuşlar. Bu farklı kültürel özellikler iç içe geçerek modern İsrail toplumunun yapısını oluşturmuş. İsrailliler oldukça sıcakkanlı ve arkadaş canlısı. Ama bu sıcakkanlı tavırlarını bazen abartabiliyorlar. Örneğin yeni tanıştıkları birine kaç yaşındasın, evli misin ya da ne kadar maaş alıyorsun gibi özel sorular sorabilirler. Aynı zamanda açık sözlüler. Söylemek istedikleri şeyleri doğrudan söylerler. Ve tartışma kültürleri oldukça belirgin. Ufacık bir konuda dahi hemen tartışma ve savunma moduna geçebilirler. İsrailliler için bu gibi özellikler oldukça normal olsa da bazı kişiler tarafından kaba olarak görülebiliyor. İsrail'de aşırı dinciler ve laikler arasında bir çekişme mevcut. Hatta iki kesim arasında farklı bölgelerde oturma ve farklı okullara gitme gibi düşüncelere dayanan ciddi bir ayrışmanın var olduğu gözleniyor. Kudüs Enstitüsü'ne göre aşırı dincilerin toplam nüfusu oranları %6. Aşırı dinci gruba giren erkeklerin %60'ı işsiz ve günün büyük bir kısmını Tevrat kurslarında geçiriyor. %51'i yoksulluk sınırının altında olan aşırı dinciler daha az vergi ödüyor ve istediklerine askerlikten de muaf tutuluyorlar. İsrail'de askerlik kadınlar ve erkekler için de zorunlu. Erkekler 3, kadınlar ise 2 yıl askerlik yapıyor. İsrail'de hem Avrupa'yı hem de bulunduğu coğrafyayı yansıtan bir yaşam tarzına şahit olacaksınız. Ülkede dans ve spor gibi aktiviteler çok yaygın ve bisiklet kullanımı da oldukça yüksek. Araçlar yaya konusunda çok hassas. Bunun yanında Türkiye'deki gibi açık alanlarda pazarlar kuruluyor. Sürekli olarak etrafta silahlı askerler olması İsrail için alışılmış ve olağan bir durum. İnsanlar bu silahlara ve askerlere kayıtsız bir durumda. Ülkede neredeyse her yıl bir savaş durumu veya silahlı çatışma oluyor. Ama insanlar bu durumla yaşamayı öğrenmiş ve şikayetçi değil. Bu durum en fazla güneydeki kesimleri, sonra da kuzeyi etkiliyor. Merkezi yerler çoğunlukla etkilenmiyor. Çatışma ve bomba gibi durumlarda sirenler çalıyor. Bu nedenle her evde ve iş yerinde sığınaklar mevcut. Bu sirenlerden dolayı bazen gün boyu dışarı çıkılmaması gerekiyor. Ve bu durum ekonomi dahil olmak üzere insanların psikolojisini de kötü etkiliyor. Ama bu olaylar dışında ülke günlük hayatta genelde güvenli. Ekonomisine bakarsak, İsrail çok gelişmiş ülkeler kategorisinde yer almakta. Kişi başı milli geliri $41.000 olan ülke, dünyada 20. sırada. Ülkede elektronik, haberleşme, yazılım gibi teknoloji yoğun sektörler ön planda. İleri teknoloji ve hizmet sektörleri oldukça hızlı bir şekilde gelişmekte. Yazılım ise son zamanlarda hızla yaygınlaşan bir sektör. Özel bir şirket tarafından şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü casus yazılımı, İsrailli bir firma olan Pegasus'a ait. Bu casus yazılım telefonunuza girdiğinde sizi 24 saat gözetliyor. Gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları kopyalıyor, fotoğraflarınızı topluyor ve aramalarınızı kaydediyor. Telefonunuzun kamerasını kullanarak sizi gizlice filme alabiliyor veya konuşmalarınızı kaydetmek için mikrofonu etkinleştirebiliyor. Ve Pegasus günümüzde bunun güvenlik açıklarından yararlanarak telefon sahibinin herhangi bir şeye tıklamasına gerek kalmadan yapabiliyor. Bunun yanında endüstrisi de gelişmiş olan ülkede en büyük endüstriyel sektörler arasında metal üretimi, elektronik ve biyomedikal ekipman üretimi var. Ayrıca İsrail'deki elmas endüstrisi, dünyadaki elmas kesme ve parlatma konusunda birkaç merkezden biri. İsrail'in para birimi yeni İsrail şekeli. Bugün $1 3.13 İsrail şekeline eşitken, bir şekel 4.43 Türk lirasına eşit. İsrail'de asgari ücret 5.300 şekel civarında. Ortalama maaşsa yaklaşık 11.000 şekel. Ama oldukça pahalı bir ülke olan İsrail, dünyanın en pahalı 8. ülkesi. Hatta Tel Aviv, 2021'de dünyanın en pahalı şehri seçildi.
Market fiyatlarına örnek verirsek 1 litre süt 6 şekel, 1 litre zeytinyağı 36 şekel ve 1 litre kola 6,90 şekel. İsrail hakkında diğer bilgilere bakarsak, Yahudiler yıllardır dünyaca ünlü bilim insanlarıyla da adından söz ettirmiştir. Nobel ödülü verilen yaklaşık 900 kişinin en az %20'si Yahudi kökenlidir. İzafiyet teorisini ve kütle ve enerji eşitliğini bulan Albert Einstein ve psikanaliz biliminin kurucusu Sigmund Freud en ünlü Yahudi bilim insanlarından sadece ikisi. İsrail'de 6 kişilik bir ekip, ülkenin güneyindeki Ramon kraterinde Mars'taki yaşam koşullarını simüle etmek ve Kızıl Gezegen'de yapılacak keşiflere hazırlık için deneyler yapıyor. 5 erkek ve 1 kadından oluşan 6 kişilik ekip, Mars'ta yaklaşık 1 ay yaşamanın nasıl olacağını araştırıyor. İsrail 2021 yılında kürk kullanımını yasakladı. Böylece her yıl dünya genelinde yüz milyonlarca hayvanın tarihsiz acılarla ölümüne neden olan kürk kullanımını yasaklayan ilk ülke oldu. İsrail ürettiği atık suyun %90'ını geri dönüştürür. Bu oranla su geri dönüşümünde dünya lideridir. İsrail kadın başına ortalama 3 çocukla OECD ülkeleri arasında en yüksek doğurganlık oranına sahip. İsrail kişi başına diğer tüm ülkelerden daha fazla tüp bebek yapıyor ve tüp bebek ilk 2 bebek için ücretsiz. Dünyanın en uzun süre kullanılan mezarlığı İsrail'dedir. 3000 yıldır kullanılan bu mezarlık halen aktif şekilde kullanılıyor. İsrail'in mutfağı çeşitli ülkelerden getirdikleri kültürlerden, Osmanlı ve Arap mutfağından oldukça etkilenmiş. İsrail kahvaltısı, humus, falafel, kuskus, mayonezli patlıcan salatası, görüntüsü menemene benzeyen şakşuka yemeği ve sütlü muhallebinin üstüne jöle dökülerek yenilen malebi tatlısı denemeniz gereken lezzetler arasında. Küçük ama etkileyici ve manevi değeri yüksek yerlere sahip İsrail, mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir ülke. Görülmesi gereken ilk yer, 3 semavi din tarafından da kutsal bir şehir olarak kabul edilen Kudüs. Müslümanlar için en kutsal yerlerden biri kabul edilen Mescid-i Aksa ve Kubbetü's Sahra'nın bulduğu Harem-ü Şerif, Doğu Kudüs'te yer alıyor. Müslümanlar Hazreti Muhammed'in buradan göğe yükseldiğine inanıyor. Yahudiler için Mescid-i Aksa'nın hemen altında ağlama duvarı yer alıyor. Yahudiler burayı inançlarının en kutsal mekanı olarak kabul ediyor. Hristiyanlar ise Kudüs'te bulunan Kutsal Kabir Kilisesi'nde İsa peygamberin çarmıha gerildiğine ve kabrine konulduğuna inanıyor. Dünyanın en alçak gölü olan Lut Gölü, Ağlama Duvarı, ülkenin en büyük tatlı su gölü olan Taberiye Gölü, Dormition Manastırı, Yarkon Parkı, Tel Aviv ve bir sahil kasabası olan Eilat görülmesi gereken diğer yerler. Videomuzun sonuna geldik. Siz de İsrail hakkında bildiklerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza destek vermek için videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.